Versenize dostlar ya şu New York Times'ın haberi. Ama O ev bu ev mi? o fotoğraf bilemiyoruz işte yani. Bilmem ama işte onu diyeceğim. Aynen. Yani Haniye'nin öldürüldüğü olay mahallinin fotoğrafını, görselini niye İran vermiyor? Yani verse ne olur? Bilemiyoruz Niye yani. vermiyor? Yani mesela insanlar oraya gidip işte karanfiller belki bırakmak isteyecekler. Ama işte belki falan soruşturma yani. giriyordur. Yani bu tür işleri bilemiyoruz. Bu kadar gizem yaratılması ve hala İsrail'in ben bu suikasti düzenledim dememesi ki daha önce de Fuat Şükür cinayet suikastini Beyrut'taki suikasti sahiplendi, üstlendi değil mi? Evet dedi, Fuat Şükür'ü biz dedi. Söylemedi bunu, söyledi yani. Biz öldürdük dedi. Ama biz öldürdük dedi. Ama İsmail Haniye konusunda bir İsrail evet. O da niye farklı. sessiz? Bak İki, orada İran niye sessiz? Sessiz derken İran şundan intikam farklı. açıklamalarının Bakın dışında. şimdi farklı. Eğer İsrail bizi öldürdük derse egemen bir ülkenin topraklarına saldırı ve İran'ın Birleşmiş Milletler'e yaptığı 51. maddede buna dayanıyor. Tamam, bu sebepten Bu nedenle söylememiş söylemez. olabilir diyorsun. Şimdi İran niye açıklamaz? Şimdi yani öyle sanıyorum bununla ilgili incelemeler sürüyor ve yani neler yaptıklarını bilmiyoruz. Bu tür olay ciddi bir olay ve elbette bunun bir nedeni olsa gerek. Yani bir şeyler yapıyorlardır şu anda. Şimdi New York Times'ın iddiası şu. Diyor ki New York Times, ABD medyası. Yunus sen dahil ol istersen. Şu görseli bize anlat ve yapılan Detayları haberi. vereyim istersen Fulya. Evet. Gazoz geçiyorlar bizi. Şimdi Uludağ gazozu bu. bunu ilk önce New York Times haberleştirdi. Daha sonra CNN ve Axios'ta ayrı ayrı kendi kaynaklarına dayandırarak yani 3 Amerikan medya kuruluşu aynı haberi geçti. Şimdi burada diyorlar ki bomba İslam Devrim Muhafızları Ordusu tarafından işletilmekte ve korunmakta olan misafirhaneye 2 ay önce yerleştirilmişti. Bu Tahran'ın kuzeyinde lüks bir mahallede bulunan, yani hani daha böyle çok hani şeylerde değil, banliyö gibi bir yerde değil. Burada bulunuyor bir kompleksin bir parçası. Elbrus 5 tane dağlarının yetkiliye eteği. dayandırarak, evet, New York Times diyor ki 5 tane yetkiliye dayandırarak. Bu toplamda da 7 tane kaynakla konuşmuşlar. Bomba uzaktan patlatılıyor ve Haniye misafirhanedeki odasında girdikten sonra o odaya bunu takip ediyorlar, görüyorlar ve uzaktan patlamayla bu şekilde gerçekleştiriyorlar suikasti. 2 ay önce Kendi Haniye'nin odasında oraya olan geleceğini Haniye. nereden biliyormuş Mossad ajanları peki? Geleceğim şimdi o detaylara. Şimdi patlama yanındaki korumayı da öldürüyor. Yani korumasıyla birlikte odaya giriyor Haniye ve ikisi de orada suikast sonucu kurban gidiyor. İsrail istihbarat yetkilileri operasyonun hemen ardından batılı müttefiklere operasyon hakkında bilgi veriyor. Buna Birleşik Devletler ve diğer batılı hükümetler de dahil. Şimdi Orta Doğulu yetkililer diyor ki suikastin planlanması aylar sürdü ve bu kompleksin geniş bir şekilde istihbarat ve gözetlenme faaliyeti gerçekleştirilmesine gerek duyulduğunu söylüyor. Olamaz böyle bir şey. Şimdi suikastin doğasını anlatan 2 İranlı yetkili de patlayıcıların odaya nasıl ve ne zaman yerleştirildiklerini bilmediklerini söylüyor. Şimdi burada hatta şu detaya kadar var. Haniye'nin yanındaki odada da İslami Cihat grubunun lideri Ziyad el-Nakalah kalıyor. Ancak onun odasının fazla zarar görmediğini söylüyorlar. Yani hassas bir bomba düzeni yanındakilere zarar vermiyor. Zaten Ben anlatayım mı? hocam bir anlatayım lütfen. Aynen Ondan sonra hocam, bir yorumlarsınız. kesmeyelim Yunus'u. Şimdi burada neden 2 ay önce yerleştirdiler, nereden biliyorlardı gibi bir soru sürekli soruluyor. Bu noktada da şu detay var. Haniye Tahran'a geldiğinde sürekli olarak bu misafirhanede ağırlanıyor. İslami Devrim Muhafızları Ordusu'nun misafirhanesinde. Yani bir şekilde bir noktada Haniye'nin buraya geleceğini biliyorlar daha önce de geldiği için. Şimdi bunu dediğim gibi New York Times ve CNN geçti Axios'la birlikte. Burada İran'ın böylesine bir istihbarat zafiyetinden sonra sonuçta sizin kontrolünüzdeki, sizin davetliniz olan bir diplomatik davetli orada suikaste kurban gitmiş. Üzerinden 42-43 saat geçmiş. Anlıyorum ben neden Amerikalıların elinde dolaşıyor, neden bunlar veriyor diye. Mesela Axios'unkini kesinlikle Mossad
yazdırdı onu biliyorum. Kesinlikle Mossad'ın verdiği bilgi. Tamam. Şimdi o zaman İran'ın burada Filistinlilere, Müslüman ümmetine burada o zaman bir cevap borçlu. Neden koruyamadınız? Neden hala cevap vermiyorsunuz? Neden buna izin verdiniz? Şimdi F-35 burayı vursa böyle bir yer kalmaz. Hatta bunun Cumhurbaşkanlığına da 750 metre mesafede olduğu gösteriliyor. Ne diyeyim, isim vermeden söyleyeyim, uydu görüntülerinde. Şimdi burası belli ki bir ağır bombardımana tabi tutulmamış. Dışarıdan füze gelse belki demiştik biz ona. O zaman da yanındaki odadaki, yanındaki, aşağısındaki, yukarı katındaki birileri daha ölmüş olur. Çok hedefli, çok hassas, bir kendisi bir de yanındaki koruması suikaste öyle. kurban gidiyor. Ve insanların da bazen düşündüğü, sorduğu şey şuydu ilk gün, ikinci gün. İçeriden mi bir patlama oldu? Yani içeriden dışarı mı bir patlama var? Bunların hepsi gerçekleşmişken bir cevap borçlu insanlara. Çünkü o zaman söylemi kontrol edemezsin. Diskursu sen kontrol et madem. Zaten utanç verici bir olay. O zaman sen kontrol et diskursu. Ondan dolayı şu ana kadar çünkü birçok şeyi konuşmuştuk. Yani ilk gece sabaha karşı çıktığımda da, ertesi gün akşam programda da mutlaka burada içeriden bir sızmanın olduğu konusunda çoğu kişi hemfikirdi. Burada belli ki belli bir sürede 2 ay mıdır artık, 2 hafta mıdır ama öncesinden buraya bir ajanın sızdığı ve bunun kontrol edilmediği artık biraz hemen hemen netleşmeye başladı. Bu noktada mükellef olan bir açıklama yapmakla İran devletidir diye düşünüyorum ben. Ya Ve bu Hamaney ve bir ajanın şey da- söyleyelim, bu yanlış ajanın da- anlaşılmasın. Hamaney ve şeyin kaldığı yer, Cumhurbaşkanlığı'nın yakınmış ama kaldığı yer buraya. çok çok uzak bir yer. Ama ben de bazı kaynaklardan... Hayır yakın şimdi 750 İran'dan metre haber falan. geldi. Saldırının öldüğü iddia adresler Al yani işte çok bak bilgi farklı. kirliliği var. Bak şimdi biz niye arada elin ABD Mehmet abi- medyasına Ya o zaman yaptı? Fulya, Ha çık İran'dan- abi sen yap İran'dan haberi ya konuşan İran. kaynaklar, Çık abi açıklama. İran'dan sen çık yap. Aynen ya. Şeyi hatırlıyor musun Fulya? Fulya şeyi hatırlıyor musun? Sen sanırım oradaydın. Bu en son Abi, saldırılar doğru. olduğunda Nisan'da İran Devlet Televizyonu hemen çıkıp muhabirini göndermişti. Git muhabirini gönder o zaman Aynen. oraya bize o anlatsın. Aynen Bu öyle. utanç verici duruma nasıl sebep Evet. oldunuz? Niye koruyamadınız adamı? Ama- İran Devlet Televizyonu Yunus, muhabiri bakın gitti. bir şeyi- Bakın Doğru. bir utanç şeyi- verici durum diye bir şey değil ki, bu bambaşka bir şey. Ama Burada açıklarsın. Abi nasıl Hayır. değil? Bakın Yapma Beyler, abi. beyler, Açıklama yaparsın. beyler, şimdi Televizyondan gazeteci gibi bir düşünün. fark Bakın, olmuş, İran tarihine basın kara leke açıklaması olarak Şimdi yaparsın. bakın gazeteci düşüncesine göre söyleyeyim size. Burada bir içte yerleştirme varsa, Bak, ben devrim bu habere muhafızlarına inanmıyorum bu ait arada. olan yerden, Ben New York Times'ta hayır inanmıyorum. devrim muhafızlarına mensup, yani onların kontrolünde olan bir ajan demektir. Bakın, eğer içeriden yerleştirme ise İçeriden daha birini evvel satın almış yani tabii Mossad. ya satın almayı değil, ajandır. Bir kere ajandır. Yani işte ben- her renge Sadece girebilir. O problem değil ki Türkiye'de de yakalamıyor muyuz? arkadaşlar biz Türk bizim gibi bir vatandaşının- ülke Rus büyükelçisini biz şeyde öldürdüler. Koruma Şeyde, polisi koruma öldürdü. şeyle Onun beraber. için şu anda Ondan sonra İran onu araştırıyor. yani İran kendi içindeki- bizim bu konuda çok acı Bu tecrübelerimiz arada var ya. Fars Haber Ajansı'nın Ne Fars Haber Ajansı ne? bu arada yani İran Fars Haber Ajansı eğer hani bu bilgi doğruysa hani Türkçe çevirisi diyor ki İsmail Haniye'nin evine isabet eden ve çatısıyla pencerelerinin bir kısmını tahrip eden bir füze ile suikasta uğradı. Ya bu dolaşıyor da Yani, şimdi onu biz anlamadık. O ben İran biliyorum Fars neyi Haber- okuduğunu. Melik abi. O henüz net değil. Ama ben size sadece Evet. şunu söyleyeyim ki İran'ın yani- da huyu değildir. Ben daha önce İran'da biliyorsunuz defalarca canlı yayın yaptım. Şimdi İran'da televizyonculuk bizim gibi değil. Habercilik bizim gibi değil. Yani ne demek? Bu bir sıcak habercilik yaparız. Bu ülkenin yönetimi de böyledir. Bir sıkıntı mı var? İletişim Başkanlığı çıkar. Farklı düşüncelere veya yanlış bilgi kirliliğine karşı doğrusunu açıklar çat diye. Dışişleri Bakanı açıklama yapar. Şimdi MSB açıklama yapar hemen. En fazla 1 veya 2 saat sonra yapılır. İran'da nasıl? İran'da böyle değil tabii. Değil yani. Daha Doğru önce de- yanlış ayrı bir şey. Ha, Çok bu- geç açıklıyorlar Aynen her şeyi. öyle. Bu 13 Evet. Nisan'dan 5-6 gün sonra İsfahan'da
patlama sesleri duyuldu. Evet. Ya ne oldu? Bilgi alamıyoruz kimseden. Tabii, tabii. Allah rızası Ya için. onların tarzı bu. Abi biriniz açıklama yapın. İran devlet televizyonuna da bakıyorum. böyle bakın. kısa çaplı bir şeyler neden böyle açıklanıyor. oluyor? Yani hani İran'ın tarzı değildi. Tamam bunu biliyoruz. Evet. Ama bu çok büyük bir hadise ya. Ama bakın, Hani belki de- artık bir şey söylenmesi bakın gerektiğini hayır düşünüyorum. söylemez yine. Neden söylemez? Bakın. İran kapalı bir rejim değil mi? Tamam doğru. Orada ciddi bir baskı, istihbarat, bilmem başörtüsünü bile takip eden insanlar Doğru, yok mu tamam. var? O zaman ne oluyor burada İran? İran böyle bir olay olduğu zaman kendi içindeki köstebeği bulmaya çalışıyor. Kendi içindeki köstebeği bulmak için delilleri, bilgileri deşifre etmemesi gerekir. Sanki bu işi bilmiyormuş gibi ve bu işi yaparken de o köstebeği tedirgin etmek için sızdırıp yabancı basın aracılığıyla bu Halka dersin ki olay araştırılıyor. Böyle şu saatte şurada bir suikast girişimi oldu. Evet olay araştırılıyor. kendi fikrimi söyleyeyim. İncelemeler yapılıyor. İşte Siyonistlerden intikamla neyse artık verecekleri mesaj. Ama bir şey söylenmesi lazım. Kıymetli Ama söylemez. İran'ın da huyu değildir zaten. Evet. Yakından görmüş Kapalı birisi olarak rejim söylüyorum. olduğu için. Fulya, Bekliyorum Fulya, ben de biraz önce- beklemiyorum. Bir Ya açıklama. biraz önce Twitter'dan karikatür paylaşana kadar bu kadar üzülen, yollara çıkan, işte gıyabında cenaze namazı kılan Müslümanlar var. Bunlara bir cevap da borçsunuz. Yani karikatür paylaşana kadar toplumu da aydınlatabilir. Ondan sonra hedef şuna dönüyor. Niye Amerikalılarda bu bilgi? Ya arkadaşlar şimdi bir şey konuşmuyoruz. Ya burada biz İran bunu niye açıklamadı diye kızacağımıza, Doğru, İsrail ben bunu Yunus'a niye yaptı diye katılıyorum. kızalım ya. Elbette zaten Yani- en büyük zaten hani Yo, isyanımız, İsrail zaten tepkimiz o. şeytan. Zaten Yani- yani hani saydırıyoruz sonuna kadar İsrail'e Evet, de bir dakika. Amerika'ya da. Bu arada siz dediniz ya yayının başında ABD medyası bunu paylaşmışsa hani faillik paylaşır diyor paylaşır Tabii, diyorsunuz ya, o vermiştir yani. o Bir- hesap. bilerek- Her ne bilerek- kadar Amerika bu suikastten haberim yoktu ya. Efendim bu bir olay şey dese sorayım de. size. Bir şey sorayım. İran'ın da gizli istihbaratı yok mu? İran'ın da ajan stratejisi Var yok tabii mu? ki. Bir zamanlar Çok da Türkiye'de meşhurdur İran'ın Sarraf kimin ajanları. ajanı çıktı? İran'ın da sonra CIA'ya geçti. Yani bazı şeyleri biz o yönüyle bakacağız. İran ne yapmak istiyor? İran'da devlet rejiminin mevcut olan sistemini koruyabilmek için bu tür şeylerde şaşırtma yapıyor. Çünkü kendi istihbaratın yöntemleri farklı, yaklaşımı farklı. Türkiye'de bile bazen demiyor muyuz ki İran istihbaratı var? Kimin kim olduğunu bilmiyorsun ki. Onun için burada İran'ın neden böyle yaptığını suçlamak yerine acaba ne olacak? Ne yapılması gerekenin yanıtını bulmak lazım. Bu da şu, İran şu anda kendi içindeki köstebeği bulursa o Ben de köstebeğin köstebeği perde anlatayım arkasındaki müsaade kim? ederseniz kim olduğunu. Buyurun. Bakın şimdi burada Yunus kusura bakmasın ama Ama Yunus Amerikalı çok güzel bilgi kardeşlerimiz verdi. bizim aklımızda alay ediyor. Neden bakın? Yani ben açık söyleyeyim Yunus çok güzel bilgi verdi. Yunus her zaman bir tek benim soruma hala Güzel, bilgi vermedi. iyi bilgiler verir. Şimdi- Bu bazı Burada- Neydi cemaatler, soru Sayın lobilerin evden çıkmadıklarına dair rivayet mi doğru mudur? O şu söyleyeyim ben onu. Orada laf karışmıştı. Aynen, doğru Bugün geldi. İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi şöyle bir bilgi yolluyor yurt dışındaki Yahudi cemaatlerine ve İsrailli üst düzey hani profilli isimlere. Diyor ki bir misilleme saldırısı olarak yurt dışında suikastlar olabilir. Dikkat edin gibi bir uyarı yolluyor. Sizin dediğiniz sanıyorum ki bu. Yani İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi'nin yolladığı uyarı. Şimdi bakın diyor ki Tahran'daki misafirhaneye gizlice patlayıcı yapıldı. Evet. Şimdi bir defa eğer Haniye buraya gelecekse İran istihbaratı bu odayı bir defa arar. Burada patlayıcı var mı yok mu? Köpekler de burayı korur. Dedektörler tutmuyorlar mı? Aynen. Dıt 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 Çünkü ötüyor. sizde bir Bilmemişler mi? misafir var. Onun ölmesini istemezsiniz. Bunu aşiret bile yapar. Misafirini Tamam. koruyacaksın. Dini İslam'da bu esas. Öyle mi? Demek ki buraya gizlice Şimdi burada bir şey sorayım hocam. Bomba yerleştirmek hayır, mümkün. burada bir ara sorayım. Ya bu araştırmayı yapan ajanın kendisi ise? O da olabilir. Ha devam et sen şimdi. O başka bir şey ama burada Mesut Hocam size olacak şey anlattıktan değil. sonra bir İki, soru soracağım size. devrim muhafızların içerisinde acaba köstebek var mı? Bu olabilir. Tamam. İhtimal var. Bomba 2 ay önce. 2 Şimdi- ay önce orada bomba olmaması
Maymunlar Cehenneminden Kaçış filmi var ya, oradaki maymunlar bile güler buna. Hocam Neden ne olduğunu söyleyeceğim. 2 ay önce koyması demek, ya ortada reis ölmüştü tamam o tarihte. 19 Mayıs'ta öldü reisi. Şimdi 2 ay önce Cumhurbaşkanı'nın Pezeşkiyan olacağı, göreve aynen. başlamak Ben oraya töreninin geleceğim. başlayacağı, bu adamın Haniye'nin davet buraya edileceği, geleceğini kim biliyor? davet edilse de burada ağırlanacağı, geceyi geçireceği, Olmuyor. bu odada kalacağı Ben falan söyleyeyim. nereden? Daha önce de bileceğiz? kalmış. Daha önce de kalmış. Tamam. misafir. Ama ben bir şey söyleyebilir miyim? Arkadaşlar burası çok bir şey geniş bir söyleyebilir yer. miyim? İstihbarat bazı haberleri kaydırırken ne yapar biliyor musunuz? O haberden bir tanesini de akıl dışı verir. Şimdi bir dakika. Nasıl? dur. Akıl dışı verir. Yani hemen 1 ay, 15 gün, 10 gün evvel konmuş demez, 2 ay evvel der. Şimdi bakın burada bir şekilde örtülmek istenen bir taarruz var. Tamam mı? Şöyle baktığınız zaman kaç kattı burası? 1, 2, 3. Demek ki 3 kattın içinde de zarar var. Değil hocam ya. Şey mi hasar alan? Bloklara bakın, birinci kat. Bak bu taraf zarar almamış. Birinci Ben kat, 4 ikinci kat, kat, yakından üçüncü kat. göremiyorum ya. Buradaki patlayan şey, infilak eden şeyler dışarıya dökülmüş. Buraya şunu gösteriyor ki çok hassas bir bombayla atılmış. Bu bomba ne olabilir? Bir, tank savar füzesi olabilir. O zaman benim buradan tank savarla ateş etmem lazım buraya. Bu da en az 800 metre lazım minimum. Bu zararı yapmam için. Bakın anlatıyorum bakın. Buradan dökülen şeyler var. Binadan patlayan dışarıda vermiş. İçeriden patlasa buraya da gelir o. Buradaki camların da dökülmesi lazım. Dikkat edin sırf buraya patlıyor. Ya ben şeyi de anlamadım ya. Ya Anlatıyor mu hocam? iki insanın burada ölebilmesi için yani bilmiyorum ama binanın içeriden patlama olsa bile daha derin bir tahribat Hayır, yaratmış şimdi olması burada gerekmiyor şöyle, mu? yanıltma var burada. Onu söyleyeceğim. Diyor ki yandaki odada Ben algılayamıyorum. Yandaki odada başka şahıslar vardı. Bu köstebek kim? Şimdi dikkat edin. Kasım Süleymani'nin ineceği uçağı kim söyledi? İranlılar söyledi. Kaç? 2000 dolara Mossad satın almış o adamı. Ve gittiler orada vurdular Kasım Süleymani'yi. Yani oradaki köstebek bir İranlıydı. Mossad hesabına çalışan 2000 dolarlık bir alçak hain. Şimdi burada da iki olasılık var. Bir, buradan lazer güdümlü bir tank savarla atılacak. Şimdi benden kıdemli komutanlarıma sordum ben. Ancak tank savarla bunu yapabilir. O da lazer güdümlü. Buraya girecek, vuracak burayı. Tamam mı? Birincisi bu. Ama bu şahıs buraya giremez. Yani kusura bakmasınlar ama Trump'ın atışı gibi değil burası. Girecek buraya, tank savarla ateş edecek. Bu arada- Bu değil, olmaz. Şu da konuşuluyor. Mossad ajanlarının Ya Mossad ajanları görünmeyen adam değil, büyütmek istiyorlar. dur. Yapma gözünü dur seveyim ya, ya. hocam bana İsrail'i anlatma. Bana İsrail'in ajanını da anlatma. Ben onları gözümle gördüm. 5 para etmezler. Ha, onu söylüyorum. Herhangi bir askeri güçleri falan yok. Ben gözümle Ben de gördüm. O ülkenin askerinin gücünü, daha doğrusu hani rezil vaziyetteki hallerini. Bana onları anlatma. Bir övgü falan yoktur. Buyurun. Sakın yani. Onlar sadece öldürmeyi ve katliamı bilirler. Çocuklar öldürüyor. Ama sadece şunu söyleyeceğim. Buyurun. Bir ülke bir iddia da vardı ki ajanların içeriden ama dışarıdan bilmiyorum. Uçakla bu Oraya Haniye'nin geleceği uçağı tespit ediyorlar. Havalimanından geceye kadar törenin yapıldığı yer işte bu misafirhaneye gidişine kadar takip ediliyor. Tamam. Sık sık farklı arabalardan takip edildi. Ve daha sonra da o yer burası mı bilmiyorum bu arada. Ben bu habere çok böyle şüpheyle Doğru. yaklaşıyorum, Tamam. Bu bakıyorum. çıkacak ortaya. Ve uzaktan öldürüldü. Fulya